Markette kasada duruyorsun. Alışveriş 2.000 lira tutmuş. Kartı uzatıyorsun, kasiyere bakıyorsun ve tam o anda aklına şu geliyor. Keşke puan kartımı okutsaydım, 12 lira kaçırdım. Eve dönerken, poşetleri indirirken, buzdolabına yerleştirirken o 12 lira kafandan çıkmıyor. Başarısız hissediyorsun. Sanki bir şeyleri yanlış yaptın. Ama bir dakika dur. Şu an kapının önünde aldığın araba duruyor. Bütçeni o kadar germişsin ki tek bir beklenmedik masrafla panik yapacak durumdasın. Ama sen 12 liraya takılmışsın. İşte bu cimri zihniyet denen şey ve seni fark etmediğin şekilde yiyip bitiriyor. Bugün sana anlatacaklarım klasik harcamalarını kes, kahveden vazgeç dersi değil. Bu video insanları aslında tutumlu olduklarını sanırken bile fakir tutan psikolojik tuzak hakkında. Çünkü kimsenin söylemediği bir gerçek var. Cimrilik korku temelli bir duygusal tepki. Zenginlik ise değer hesabı yapan stratejik bir düşünce biçimi. Bu farkı anlayana ve kafandaki düğmeyi çevirene kadar kuruş kuruş biriktirsen de yerinde sayacaksın. Eğer paranın gerçekten nasıl işlediğini anlamak istiyorsan şu an abone ol. Haydi başlayalım. Sana cimri düşüncenin zenginliği nasıl yok ettiğinin en mükemmel örneğini vereyim. Arabayla gidiyorsun, iki benzinlik görüyorsun. Birinde litre 55 lira. 15 dakika ötede başka bir istasyonda 54 lira. Ve karar veriyorsun. O 15 dakikayı gidip litre başına 1 lira tasarruf edeceksin. Akıllıca hissettiriyor değil mi? Parasına sahip çıkan, sorumlu bir insan gibi. Hadi hesap yapalım. Arabanın deposu 50 litre diyelim. Litre başına 1 lira tasarrufla 50 lira kazandın. Tebrikler. Ama bekle. Kazanmadın. 15 dakikalık yol, gidiş dönüş 30 dakika. Şehir içinde arabanın yakıt tüketimi diyelim 10 kilometre. O yolda yaklaşık 3 litre benzin yaktın. 55 liradan hesapla. 165 lira harcadın. 50 lira tasarruf etmek için 165 lira ve yarım saat hayatından harcadın. 115 lira zarar ettin ve kendini iyi hissettin. Ama daha da kötüsü var. Diyelim saatlik 150 lira kazanıyorsun. O yarım saat 75 lira değerinde. Yani gerçek maliyet 165 lira benzin artı 75 lira zaman eşittir 240 lira. 50 liralık tasarrufu 240 liralık zarara çevirdin. Ve tüm yol boyunca ne kadar akıllıyım diye düşündün. İşte buna diyorum ki cimrilik bir matematik problemi değil, psikoloji problemi. Cimri insan tek bir soru sorar. Bu şu an ne kadara mal oluyor? Elinden çıkan her kuruş bir kayıp, bir yenilgi gibi hissettiriyor. Zengin zihniyetli insan tamamen farklı bir soru sorar. Bu yatırımın getirisi ne? Parayı sonuç üreten bir araç olarak görüyorlar. Korunması gereken bir skor tahtası değil. Şimdi kişisel finans dünyasının en büyük saplantısından bahsedelim. Kahve. Kaç kere duydun bunu? Günlük kahveni kes, evde yap, milyoner ol. Bu tavsiye her yerde. Evet, evde kahve yapmak dışarı vermekten ucuz. Günde 50 lira harcıyorsan yılda 18.250 lira eder. Evde yap, farkı cebine at. Ama şunu dürüstçe söyleyelim. Yılda 18.250 lira seni zengin yapmıyor. Asıl mesele şu. O kahve parasına kafa yoran kişi, garajında duran 700 bin liralık aracın aylık 9 bin liralık taksitini tamamen görmezden geliyor. Değer kaybını, karşılayamayacağı kaskoyu, benzin masrafını hesaba katmıyor. Latte'ye takılırken araba kanaması devam ediyor. Market rafında 10 dakika durup marka makarnayı mı markasız makarnayı mı alsam diye 8 lira için hesap yapıyor. Sonra eve gidip aslında ödeyebileceğinden ayda 3.000 lira daha pahalı bir evde yaşıyor. Bu cimrilik tuzağı. Küçük şeylere takılıp dev finansal delikleri görmezden gelmek. Teknede delik var, sen çay kaşığıyla su boşaltıyorsun. Ve kimsenin bahsetmediği başka bir maliyet daha var. Karar yorgunluğu. Market rafında makarna sosunun gramaj fiyatını hesapladığın, şehrin öbür ucundaki ucuz benzinciliği araştırdığın her an beyin gücü harcıyorsun. Beynin günlük karar kapasitesi sınırlı. Her gün belirli miktarda enerjin var. O işlem gücünü kağıt havlu fiyatına harcadığında asıl önemli kararlar için hiçbir şey kalmıyor. Maaş pazarlığı yapmalı mısın? Beyin yorgun. Yan iş kurmalı mısın? Düşünecek halde değilsin. Gelirini ikiye katlayacak yeni bir beceri öğrenmeli misin? Belki yarın. İşte sana hayatını değiştirecek bir kural. Eğer bir satın alma 500 liranın altındaysa ve bankada birikiminiz varsa istediğini al ve geç. Beyin gücünü 50 bin liralık kararlar için sakla. Araç alımı, ev seçimi, kariyer hamleleri. Zenginlik gerçekten orada inşa ediliyor ya da yıkılıyor. Ama daha derine inmemiz gerekiyor. Çünkü cimri düşüncenin sana her şeye mal olurken bile akıllıca hissettirmesinin bir nedeni var. Ve o nedenin bir adı var. Kıtlık zihniyeti. Bu, insanları cimri tutan görünmez hapishane. Kıtlık zihniyeti asla yeterli olmayacağına dair köklü bir inanç. Yeterli para yok, yeterli fırsat yok, yeterli zaman yok. Bu zihniyetle hareket ettiğinde harcanan her kuruş kalıcı bir kayıp gibi hissettiriyor. Ayakkabı almıyorsun, 800 lira sonsuza kadar kaybediyorsun.
Beceri geliştirmiyorsun, acil durumda lazım olabilecek parayı çöpe atıyorsun. Bu korku temelli düşünce kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratıyor. Bak, anlıyorum. Belki ailen para kavgası ederken büyüdün. Belki kriz döneminde mezun oldun. Beynin hayatta kalmak için kaynakları biriktirmeyi öğrendi. O davranış o zaman seni korudu. Ama şimdi seni yerinde tutuyor. Paranın bitmesinden o kadar korkuyorsun ki fakir kalmanı garantileyen kararlar alıyorsun. Yıllık gelirini 50 bin lira artırabilecek 15 bin liralık profesyonel sertifikaya para vermiyorsun. Ya kötü bir şey olur ve o para lazım olursa? Bu arada bolluk zihniyetli biri aynı 15 bin lirayı tohum parası olarak görüyor. Dikiyorlar, büyüyeceğini biliyorlar. Pervasız değiller, stratejikler. Kullandığın dil hangi zihniyette olduğunu ele veriyor. Cimri insanlar der ki, buna param yetmez. Bu güçsüzlük beyanı. Koşulların kurbanısın. Zengin zihniyetli insanlar der ki, şu an bunu harcamamayı seçiyorum çünkü başka bir şeye öncelik veriyorum. Aynı karar, tamamen farklı psikoloji. Biri kıtlık, biri güçlenme. Eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kazandırıyorsa beğen butonuna bas. Şimdi cimriliğin en pahalı formundan bahsedeceğiz. Kendine yatırım yapmayı reddetmek. Burası hasarın geri dönüşü olmaz hale geldiği yer. Cimri insan, yüksek gelir becerisi öğreten 5.000 liralık online kursa para vermez. Çünkü bilgi için çok fazla para. Nefret ettiği işte takılı kalır, kendini finansal açıdan sorumlu davrandığına ikna eder. Bu sırada başka biri aynı kursu alır, beceriyi öğrenir, bir yıl içinde saatlik 500 liraya freelance yapıyor. Cimri olan 5.000 lira biriktirdi. Stratejik olan yılda 150 bin lira daha kazandı. 5 yıl sonra uçurum felaket boyutunda. Biri hala kuruş sayıyor, diğeri ev aldı. Aynı başlangıç noktası, farklı felsefe. Ya da sağlığı düşün. Cimri insanlar diş temizliği için 500 lira verdikleri için dişçiye gitmez. Çürüğü görmezden gelirler. 2 yıl sonra kanal tedavisi, 5.000 lira. Hala karşılayamazlar. Daha da kötüleşir. Çekim ve implant, 25 bin lira. O baştaki 500 liralık yatırım hepsini önleyecekti. Ama mesele sadece para değil. Acı, kaçırılan iş günleri, düşen yaşam kalitesi. Bu örüntü her yerde tekrar ediyor. Yıllık kontrolü atlamak, arabanın garip sesini görmezden gelmek, en ucuz yatağı almak ve 10 yıl bel ağrısıyla uyanmak. Zengin zihniyet farklı bir soru sorar. Bunu yapmamanın maliyeti ne? Birden sorunları önlemek için para harcamak yüzyılın pazarlığı gibi görünüyor. Şimdi cimriliğin sosyal maliyetinden bahsetmem gerekiyor. İlişkilerinin ekonomik değeri var. Manipülatif anlamda değil, pratik anlamda. Tanıdığın insanlar, onlara nasıl davrandığın, kurduğun itibar. Bunlar kapıları açıyor ya da kalıcı olarak kapatıyor. Cimri insanlar garsona az bahşiş bırakır. Restoran hesabını kuruşuna böler. Partilere eli boş gelir. Cüzdanını unutan hep onlar olur. Ve kendilerini akıllı sanırlar. Para biriktiriyorlar. Ama aslında bir itibar satın alıyorlar. Ve bu itibar yayılır. İnsanlar onları davet etmeyi bırakır. Fırsatlar kurur. Profesyonel bağlantılar solar. Yemek hesabında biriktirilen o 200 lira asla haberdar olmayacakların 500 bin liralık iş referansına mal olur. Zengin zihniyetli insanlar cömertliğin bir yatırım olduğunu anlıyor. Ara sıra hesabı ödemek, iyi bahşiş vermek. Bunlar israf değil, ilişki sermayesi. Senin nasıl hissettirdiğini hatırlayan bir ağ inşa ediyorlar. Sosyal durumlarda cimri olmak yılda birkaç bin lira biriktirebilir. Cömert ve stratejik olmak 10 binlerce liralık fırsat üretebilir. Son olarak kimlik değişiminden bahsetmeliyiz. Cimrilik sadece davranış seti değil, inşa ettiğin bir kimlik. Kim olduğun hakkında kendini anlattığın bir hikaye. Her buna param yetmez dediğinde bir öz algıyı pekiştiriyorsun. Cimri insanlar güçsüz dil kullanır. Param yetmez. Çok pahalı. Zengin zihniyetli insanlar güçlü dil kullanır. Kaynaklarımı başka yere yönlendirmeyi seçiyorum. Aynı karar, tamamen farklı zihinsel çerçeve. Ve beynin anlattığın hikayeleri dinliyor. Kendini karşılayamayan biri olarak çerçevelersen, bilinçaltın o hikayeyi gerçek kılmak için çalışacak. Dildeki değişim düşüncede değişim yaratır. Bu da davranışta değişim yaratır. Bu da sonuçlarda değişim yaratır. İşte ödevin. Son 3 ayın harcamalarını incele. Uzun vadede sana pahalıya patlayan nerelerde cimri davranıyorsun? Küçük şeylere takılırken büyük şeylerde kan kaybettiğin nereler? Sonra tek bir değişiklik yap. 500 liranın altındaki satın almalar için kafa yormayı bırak. O zihinsel enerjiyi bu ay nasıl fazladan 10 bin lira kazanacağını bulmaya yönlendir. Kendinizi küçülterek zengin olamazsınız. Ancak büyüyerek oraya ulaşabilirsiniz. Cimrilik kuruşlarla savunma oynuyor. Zenginlik stratejiyle hücum oynuyor. Gelecekteki sen bugün vereceğin karara bağlı. 10 yıl sonra teşekkür mü edecek yoksa pişman mı olacak? Eğer bu videoda anlattığım tuzaklardan birine düştüysen yorumlarda yaz. Yalnız değilsin. Abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.